Istanbul Airport Tower, runway 34 right. Cleared for takeoff. Fatih Sultan Mehmet Han'ın çok güzel bir cümlesidir. İstanbul'un rengi Erguvan, kokusu ıhlamurdur diye. Şu andaki Sultanahmet Meydanı Bizans zamanında zambak bahçeleriydi. Ayasofya'nın etrafında tütsü kokularına Hristiyanlığın çok önemli yağı olan Hint sümbülü eşlik ediyordu. İslamiyet'e geldiğimizde de gül bahçeleri tüm İstanbul'u sarıyordu. İstanbul'un sokaklarına, mahallelerine baktığımız zaman Ortodoksların, Rumların, Musevilerin ve Müslümanların mahallelerindeki koku kültürü her köşe başında farklı bir hikaye yazıyordu. İstanbul'un kokuları sadece havaya değil, tarihe, bedenimize ve hafızamıza yerleşti. Her köşesinde farklı hikaye olan bu güzel şehrin gelin hikayelerini birlikte inceleyelim. İstanbul muazzam bir coğrafya ve tarihe tanıklık etmiş bir şehir. İstanbul'un zaman içerisinde Bizans, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemine baktığımız zaman nasıl bir evrimsel süreç söz konusu oldu? İstanbul kadim bir kent. Aslında yüzlerce değil binlerce yıllık bir hikayesi olan bir o kadar da az bilinen bir şehir. Ve bu şehir birçok medeniyete de ev sahipliği etmiş. Dolayısıyla kültürler birbirlerine almışlar. Bu kültürlerin etkileşimi zaman içerisinde günümüze kadar gelmiş. Yani Cumhuriyet döneminde bile bu etkileşimin sonuçlarını görmekteyiz. İstanbul deyince Altınay Hanım, sizin burnunuza hangi koku geliyor? İstanbul hangi koku sizin için? İstanbul benim için renkli bir koku, her tonu olan bir koku, kompozisyonu çok derin olan bir koku olmak zorunda. Her şey var İstanbul'da, çiçekler var, duman var, odunsu notalar var, kalabalık var. Dolayısıyla çok yoğun ama bir o kadar da hareketli bir koku olarak tasarlayabilirim. Tek bir nota olarak asla düşünemem İstanbul'u. Çünkü çok renkli dediğiniz Aynen gibi öyle. tek bir notaya sığdırmak, tek bir kokuya sığdırmak İmkanı yok. aslında İstanbul'a haksızlık. İstanbul, Doğu ile Batı'nın birleşme noktası. Son derece eski tarihi bir merkez. Boğazıyla ferahlık, boğazın esintisi ve deniz kokusu ihtiva eden yine bir bölge. Ve İstanbul bir dönem çiçekleriyle meşhur. Erguvan çiçekleri İstanbul deyince akla gelen İstanbul'un sembolü olmuş çiçekler. Kapalı Çarşımızdaki baharatlar, karanfiller, tarçınlar. Kapalı Çarşı'nın kokusu bambaşka bir dünya. Ve İstanbul'un ve Türkiye'nin geleneksel kahvesi. İstanbul'un kokuları sadece ruhumuza değil, aynı zamanda tarihe yön verdi. Kokular kimi zaman dini ritüellerde, kimi zaman korunmak için, kimi zaman ise gücün görünmez yüzü oldu. İstanbul dediğimizde hem semavi dinlerinde hem çok tanrılı dinlerde kokunun ve aslında tadın da merkezi gibi göründüğü birçok kayıtlar da var. Kokular ve inançlar hakkında hangi unsurlar ön plandaydı? Kokunun belki de başlangıç noktası gibi Evet. diyebileceğimiz daha eskilere dayanan İstanbul'un pagan dönemi var. Tanrılara sunulan bir takım sunumlar vardı. Ve bunların Bizans döneminde yerini biraz daha kaliteli, biraz daha oryantalist, doğuya özgü ürünlere bıraktığını da biliyoruz. Ama köken olarak bunların hepsi kiliselerde, sinagoglarda, bugün camilerde tütsü gibi, mür gibi ya da buhur gibi kokulardan oluşan bir takım adaklardı, ritüellerdi ve duaya eşlik etmesi bekleniyordu. Bizim etmiş olduğumuz duanın Tanrı'ya, Allah'a yükselmesi için o buhurun dumanı aracılık ediyordu. Örneğin İslam'da da yine benzer şekilde tütsünün yerinin çok önemli olduğunu, Topkapı Sarayı'nda mukaddes emanetlerde
yine buhurun yakıldığını, yine gül suyunun olduğunu, hepsinin kökeninde dinsel bir ihtiyacı karşıladığını ve sembolik olarak da aslında peygamberlere ve Tanrı'ya birer gönderi olduğunu da bilmek gerekiyor. Osmanlı hem sarayda hem de saray dışında halk arasında da kokuyu kullanmış. Koku hayatın her alanına girmiş. Bir kere misafir karşılama ritüelleri bizim şu an günümüzde lokum ikramından kahve ikramı nasıl vazgeçilmez bir takdim şekli ise misafir karşılamada bir gelenekse o dönemde buhur bu kadar önemli bir malzeme olarak kullanılmış. Bir kere çiçek suları takdim edilmiş. Kaynaklarda mai kadi, mai mavert, mai aselbent gibi isimlerle anılan buhur suları, gül suları, çiçek suları mutlaka kullanılmış. Düğünlerde, mevlütlerde kendine özgü kokularla yine koku gündelik hayatta yer bulmuş. Bir şehrin kokusunu anlamak için bir damla yeter. Bir gül yağı bize binlerce yıllık ticaret yollarına götürür. Sarayın gündelik hayatına, haremin dinamiklerini yaşatır. Sokak lezzetlerini, Anadolu'nun o kültürünü anımsatır. İstanbul'un kokuları da böyle. Her bir damlasında sayısız anı, sayısız yaşanmışlıklar var. Gül, Osmanlı için aslında sadece güzel kokan bir çiçek değil, ayrıca tedavi edici özelliğiyle tıbbi bir değer olarak da öne çıkmış. 14. yüzyıldan itibaren bütün tıp kitaplarında güle ve gül suyuna çok yer vermişler. Özellikle İbn Sina gül suyunu 1. dereceden serinletici, 3. dereceden de kurutucu olarak yönleriyle kullanmış. Gül suyu tabii sakinleştirici etkisiyle çok öne çıkıyor. Ayrıca tabii gül kokusunun iyiliğin gücünü çağrıştırdığına, meleklerin sevdiği koku olduğuna inanılmış. O yüzden İslamiyet geleneğinde gül koklamak sevap denmiş. İbn Sina ayrıca gül kokusunu zekayı açıcı, algıyı arttırıcı, belleği güçlendirici etkileriyle kullanmış. Benim için gülün anlamı çok farklı. Gül çünkü yaşayan bir efsanedir. Çok eski tarihlerden gelen kültürün neticesidir gül. Bugün gül suyu dediğiniz zaman da zaten ayrı bir önemi var. Tarihten bugüne kadar Asurlular, Selçuklular ki dünyanın ilk parfümörü Taputi Mezopotamya'dan geliyor. Mezopotamya'nın çiçekleri Ege'nin, Akdeniz'in bu zenginliği şişeye koymak da çok önemli. İstanbul o kadar katmanlı, o kadar çok sesli ki Eminönü tarih boyunca Uzak Doğu'dan gelen baharatlarla, amberlerle, mis kokularla anıldı. Şimdi ise balık ekmek, çay simidin o muhteşem kokusu, denizden gelen o iyot kokusuna Üsküdar'ın, Kuzguncuk'un, Erguvan ve Mor salkımları eşlik ediyor. Semtlerin kokuları var. Semsem dolaşırken aslında burnumuza çok farklı kokular çarpar. Süleymaniye'den Sahaflar Çarşısı'na geldiğimizde orada kağıt kokusunu alabiliriz. Bakırcılar Çarşısı'na geldiğimizde bronzun ve bakırın aslında metal kokusu burnumuza çarpabilir. Kapalı Çarşı'ya girdiğimizde ise envai çeşit kokunun bir arada olduğunu, bu kokuların insan kokusuyla karıştığını, aynı zamanda bir kültürün de hala yaşamış olduğunu da görebiliriz. Mahmutpaşa'dan aşağı doğru yürüdük. Orada tekstil kokusu burnumuza çarpar. Ama Mısır Çarşısı'na doğru yürüdüğümüzde semtlerin arasında en renkli, en kültürel katmanları yoğun olan, aynı zamanda da bize sadece İstanbul'a özgü değil, aslında İstanbul'un dışında Osmanlı döneminden günümüze getirmiş olduğu ürünlerle, baharatlar, kuru yemişler, çaylar, esanslar gibi kokularla bugünkü varlığımızı pekiştiren, kültürümüzün zenginliğini bizlere gösteren çok önemli bir yerdir diyebiliriz.
Beşiktaş'ta Ihlamur Kasrı'ndan baharda geçerken oradaki ıhlamur ağaçlarının kokularını alırsınız. Sütlü sütlü incir kokuları vardır yukarılarda, Sarıyer sırtlarında. Mesela oralarda yürüyüş yaptığınızda o kokuları alırsınız. Moda'da, Caddebostan'da yürüdüğünüzde iyot kokusunu alırsınız denizden. Orada rahatlarsınız, iyot kokusunu alırsınız. Kadıköy'de Balıkçılar Çarşısı'ndan geçtiğinde başka bir kokuyu alırsın, hoş bir koku. Kapalı Çarşı'ya gittiğinde baharatların kokusunu alırsın. Dolayısıyla İstanbul'u tek bir kokuyla anlatmak çok zor ama bölgelerin kendine ait kokuları var. Ve o kokularla ilgili de aslında insanların da anıları var. Mevsimler değiştikçe hemen o kokuları özlüyorlar. Deniz ve yosun kokusu, özellikle sabah erken saatlerdeki işte o ozonsu deniz kokusu benim için İstanbul. Her semtin başka bir kokusu olduğunu fark etmeye başladım. Fenerbahçe Moda tarafları, sonra Kadıköy'ün yukarı kuzey tarafları, Üsküdar Altunizade bambaşka kokuyor. Karşıya geçtiğimde Sarıyer bana yabancı bir memleket gibi geliyor, orası bambaşka kokuyor. Özellikle dağ bayır yerler, mesela çiçek kokuları ya da bitkisel kokular ağırlıklı alabiliyorsunuz ama şehir içi bir ortamda o kompleks etkileşim bende bir koku izlenimi yarattı. Şöyle bir iddiam vardı, gözlerime bağlayayım, ben geçtiğimiz herhangi bir semti tanıyabilirim diye. İstiklal'in kokusunu hep Rebul'ün lavantası olarak geçerdi. Bunun sırrı ne peki? Benim babam Monsieur Jean César Rebul'ün Pendik'teki bahçesinde yetişen lavantaları ekstra ederekten kokuya giden bir insandı. O dönemin tanınmış simaları Abdullah Efendi lokantasına öğlen gelirken bizim eczaneden geçerlerdi. Kokuyu, lavantayı alıp oraya giderlerdi. İnsanlar o kokuyu sürdüğü zaman çevrelerinde olan insanlar da o önderlerine benzeyebilmek için o kokuyu kullanırlardı. Sonra ben ne yaptım biliyor musunuz? İstiklal Caddesi'ne tramvay bağlanınca tek hatta tramvayın üstüne ince bir kapiler boru hattı döşedim. Sonra tramvayın içerisine küçük bir depo yerleştirdim. Oradan dışarıya pulverize ettim kokuyu. Ve insanlar yürüdüğü zaman "Ay bu ne güzel koku, nedir bu, nasıl şeydir" dedi. İnsanlar kuyruk olduğunu lavantayı almak için. İstanbul'u anlamak için kokusunu içimize çekmemiz gerekiyor. Çünkü rüzgarla hareket eden bir hafıza taşır. Geçmişi bugüne taşıyan görünmez nehir misali. Baharın sıcaklığı, denizin tuzu, gülün kokusu, kalabalığın nefesi. Hepsi bir araya geldiğinde İstanbul'u İstanbul yapan bir imza oluşturur. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın.